Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir kriptolara bakalım. Bitcoin'le başlayacağım. Bitcoin'de ne demiştik? 90.159, 87.167 bölgemiz vardı. Bu bölge kırılmadığı sürece bir düzeltme sürecine dahi girmediğimizi söyleyecektik ve tam da bakın bu bölgeden dün çok ciddi bir alım gördük. Ben şöyle grafiği bir yakınlaştıracak olursam bakın şuradaki bu fitil boyu çok kıymetli. Bu bölgede alıcıların güçlü olduğunu görmüş olduk. Fakat tabii bu böyle bir mumun hareketiyle tamam uçuyoruz kaçıyoruz denecek bir durum değildir. Eğer buradan gelen bu alımlar yukarıda 102.668 şu bir önceki tepe bölgemizi geçecek olursa o takdirde bu bölgeden başlayan alımların güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleriz orta uzun vadeliler için. Dolayısıyla yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 102.668, 101.282 bölgesi. Bu bölge geçilmediği sürece yatay bant hareketini takip ediyor olacağız. Ancak 102.668 kırılacak olursa 108.230'larda da bir çift tepe ihtimalinin olduğunu unutmayalım. Buradan Bitcoin'in düşük zaman dilimlerine dönecek olursak bakın 102.668'den yaşanan şu düşüş sürecinin maksimum tepki sınırında şu an için dirençle karşılaşmış durumdayız. Bu da 97.463, 96.919 bölgesi. Burada da gene son analizde hatırlarsanız şöyle saatlik grafiklere döneceğim. %23.6 seviyesi önemli olacak demiştik. 92.366 kırıldıktan sonra alıcı olunabilirdi. Burada da kırılım öncesi bakın gene bir satış almışız. Bu da 91.247'den tekrar yükselişe geçtiği bir süreç. Dolayısıyla 91.247 altı stoplu şu kırılımla birlikte alıcı olunabilirdi. Ve sonrasında bakın gene geçmişte direnç olarak çalışan bu bölgenin kırılmasıyla birlikte artık stopumuzu 94.717'nin altına çekebiliriz. Eğer yukarıda 97.463 kırılacak olursa tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleyeceğiz ve 102.000'leri hedefleyeceğiz. Burada da iyi süren stopları kullanarak artık elde ettiğimiz karı koruyarak bu süreci takip edebiliriz. Buradan Ethereum'a geçecek olursak Ethereum'da da 2131'den başlayan yükselişin %50 seviyesinden oldukça güçlü alımlar gördük. Fakat burada orta uzun vadeli düşünenler için 3744'ün kırıldığını görmemiz gerekiyor. En azından şu son arzdan daha güçlü bir talebin gelmesi gerekiyor. Bunun sonrasında da yukarıda 4106, 3881 bölgesi önemli olacak. Geçmişte bakın 3 defa bu bölgeden satış aldık. 4106 kırılmadığı sürece bu tür yükselişlerde risk azaltmak faydalı olacaktır. Tabii bu süreci düşük zaman dilimlerinden gene kontrol edeceğiz. 3744'lerden bakın başlayan şu düşüşün şu an için minimum tepki sınırına ulaşmış durumdayız. Bu yükseliş yukarıda bakın şu direnç bölgesine ulaştığı takdirde 3448-3410 bölgesi bu maksimum tepki sınırı olacaktır. 3448 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek. Dolayısıyla şuradaki alıcıların hala güçlü olduğunu piyasada düşünürüz. Ve minimum 3744, maksimum 4106-3881 o yüksek zaman dilimlerinde belirlediğimiz direnç bölgesine doğru alımların devamı beklenecek. Ancak gene bakın burada bir ara direnç bölgemiz var. Bunu da gene kontrol etmemiz gerekir. 3556-3522 bölgesi. Önümüzdeki süreçte analiz güncelleyerek bu bölgeleri takip ediyor olacağız. Buradan Ripple'a geçecek olursak, Ripple'da da hatırlarsanız şu üçgen formasyonunu konuşmuştuk. Bunun direnci evet kırıldı. Fakat şu mor alanın bir fake kırılım, bir likitte tuzağı olma ihtimalinden bahsetmiştim. Pazartesi günü gelen alımlarla birlikte burada önemli gördüğüm direnç bölgesine ulaşmış durumdayız. 2.90-2.72 bölgesi. Bu bölge kırılacak olursa da gene hatırlarsanız önceki analizde de bahsettiğim hedeflerimiz var. 3.91 ve 5.30 aralığı. Ancak bakın burada bir çift tepe riski olduğunu da lütfen unutmayalım. 2.90 geçilmediği takdirde bu bölgede bir miktar risk azaltmak sağlıklı olacaktır. 2.90 üstü hareketlerde gene bu hedefler için ek alım yapılabilir.
Ripple'ın düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın yükselen dipler, yükselen tepelerden dolayı sorun yok demiştik. Burada aşağıda 2.20 kırılmadığı sürece yapılan alımlar bekletilebilir dedik. Sonrasında geldi şu direnç bölgesini de bir miktar ihlal etse de destek olarak çalıştırıp güçlü alımların geldiği bir süreç yaşandı. Ve özellikle şu tepe bölgesinin de 2.60-2.57'nin geçilmesiyle birlikte bu tarihi zirvemize doğru hareketler geldi. Burada açıkçası şunu da kontrol edebilirsiniz. 2.60-2.57 bölgesi, kırılan direnç bölgesi destek olarak çalışacak mı? Bu bölge destek olarak çalıştığı sürece sorun yok. Ancak burada gene stop seviyemizi güncelleyebiliriz. Şu bir önceki tepeyi kıran alımlar 2.32'den güçlenerek geldi. Dolayısıyla 2.32 altı stoplu bu süreç takip edilebilir. Ancak tabii yüksek maliyetliler burada ayrıca 2.5 altı hareketlerde de gene stop kullanabilir. Bakın şurada bir aykırı mumumuz var. Aslında onun da bir bölgesini belirlesek iyi olacak. Evet 2.50, 2.5 altı kapanışlarda yüksek maliyetliler stop olabilir. Risk algınıza göre 2.32'yi de kullanabilirsiniz. Evet, kısaca kriptolardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.